Diğerlerinden farklı bir kesim, zaman kesitine giriş. Bu film, izleyiciyi zamanın derinliklerine sürükleyen bir hikaye sunuyor. Netflix'in yeni filmi Zaman Kesiti, zaman yolculuğu, gerilim dolu anlar ve umutsuz bir hayatta kalma mücadelesi vaat ediyor. Film izleyiciyi koltuklarının kenarında tutmayı amaçlayan bir dizi beklenmedik olayla dolu. Lucy, kız kardeşinin ölümünü engellemek için zamanda geriye yolculuk etme yolu bulur, ancak kendini maskeli bir katilin hedefi olarak bulur. Bu tehlikeli yolculuk, onu geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmeye zorlar. Tüm potansiyeline rağmen Zaman Kesiti, tahmin edilebilir konusu, gelişmemiş karakterleri ve gerçekçi olmayan korku sahneleriyle hayal kırıklığı yaratıyor. İzleyiciler, filmin sunduğu gerilim ve korku unsurlarının yeterince etkileyici olmadığını düşünüyor. Bu film, gösterişli bir fikrin ve popüler bir platformun tatmin edici bir sinematik deneyim için yeterli olmadığını hatırlatıyor. Zaman Kesiti, büyük beklentilerle izlenmesine rağmen, izleyicilerin çoğunu tatmin edemedi. Film, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, ilerleyen dakikalarda temposunu kaybediyor ve izleyiciyi hayal kırıklığına uğratıyor. Kayıp Zaman, konu ve karakterlere bir bakış. Bu film, zaman yolculuğu temasını işleyen bir hikaye sunuyor. Kız kardeşinin ölümüyle sarsılan Lucy, zaman yolculuğu yapabilen bir cihaz keşfeder. Bu cihaz, onun için bir umut ışığı olur. Kardeşini kurtarmaya kararlı olan Lucy, geçmişe geri döner ancak beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Zamanın akışını değiştirmek, düşündüğünden çok daha karmaşık ve tehlikeli bir iştir. Konu, hızlı bir şekilde tahmin edilebilir olaylar dizisine dönüşüyor. İzleyiciler, hikayenin nereye gideceğini kolayca tahmin edebiliyor. Lucy derinlikten yoksun bir karakter ve hikayesi aceleye getirilmiş ve hak edilmemiş hissiyatı uyandırıyor. Karakterin motivasyonları ve duygusal yolculuğu yeterince işlenmemiş. Yan karakterler ise neredeyse hiç gelişmemiş, sadece olay örgüsünü ilerletmek için varlar. Bu karakterler hikayeye derinlik katmak yerine yüzeysel kalıyor. Sonuç olarak duygusal bir bağ kurmanın zor olduğu, kolayca unutulabilen karakterlerden oluşan bir kadroyla karşı karşıyayız. Film, izleyicilerde kalıcı bir etki bırakmıyor ve karakterler izleyicilerin hafızasında yer edinemiyor. Bu nedenle, Kayıp Zaman, büyük umutlarla başlayan ancak beklentileri karşılayamayan bir yapım olarak akıllarda kalıyor. İzleyiciler, filmden duygusal bir tatmin elde edemiyor ve hikaye, derinlikten yoksun kalıyor. Zaman her şeyi iyileştirmiyor, senaryonun zayıflıklarını incelemek. Zaman Kesiti'nin senaryosu zayıf ve çoğu zaman mantıksız. Diyaloglar beceriksizce yazılmış ve bilgi yığınıyla dolu. Mizah girişimleri başarısız ve zorlama hissi uyandırıyor. Filmin temposu dengesiz, uzun soluklu açıklamalar ve kısa aksiyon sahneleri arasında gidip geliyor. Senaryo, klişelere ve tahmin edilebilir olaylara başvurarak ele aldığı temaları anlamlı bir şekilde keşfetmekte başarısız oluyor. Evcilleştirilmiş dehşet, 13 yaş sınırı korkuyu nasıl dizginliyor? Zaman Kesiti'nin 13 yaş sınırı, gerçek bir korku deneyimi sunmasını engelliyor. Korkutma anları ve gerilim müziği, gerçek bir korku öğesi olmadan etkisiz kalıyor. Şiddetin yumuşatılması, bir korku filminin özünden ödün veriyor. Sonuç olarak, kalıcı bir etki bırakmak için gereken vahşete sahip olmayan, etkisiz bir film ortaya çıkıyor. Görsel bir hayal kırıklığı, filmin görsel anlatımını incelemek. Görsel olarak Zaman Kesiti, sıradan ve ilhamsız bir film. Sinematografi, ucuz korku efektleri için ani sahne geçişlerine ve titrek kamera çekimlerine bel bağlıyor. Işıklandırma ve renk paleti, atmosfer yaratmaktan veya korku hissi uyandırmaktan uzak. 80'ler nostaljisi yaratma çabaları başarısız ve karikatürize edilmiş gibi duruyor. Filmin görsel eksiklikleri, kolayca unutulabilir doğasına katkıda bulunuyor. Nicelikten önce nitelik, Netflix'in içerik stratejisi. Zaman Kesiti, Netflix'in niceliği niteliğe tercih etme anlayışını örnekliyor. Yüksek miktarda içeriğin çoğu zaman özenli bir işçilik ve sanatsal bütünlükten yoksun olduğunu görüyoruz. Bu strateji, kısa vadede abone çekebilir, ancak Netflix'in kaliteli eğlence platformu olma itibarını zedeliyor. Korku eksiklikleri, Zaman Kesiti, tam bir katil karşılaştırması. Bu iki film, korku türünde farklı yaklaşımlar sergiliyor ve izleyicilere farklı deneyimler sunuyor. Zaman Kesiti,
tam bir katil ile karşılaştırıldığında sınıfta kalıyor. Zaman Kesiti, beklentileri karşılayamayan bir film olarak öne çıkıyor. İzleyiciler, filmin temposunun yavaş olduğunu ve korku unsurlarının yeterince etkileyici olmadığını düşünüyor. Tam bir katil, keskin, komik ve heyecan verici bir korku deneyimi sunuyor. İzleyiciler, filmin temposunun yüksek olduğunu ve korku unsurlarının başarılı bir şekilde işlendiğini belirtiyor. Film, izleyicileri koltuklarına çivileyen sahnelerle dolu. Filmin etkisini yaratıcı ölüm sahneleriyle artıran yetişkinlere yönelik içeriğe sahip olması da olumlu yönlerinden. Bu sahneler, izleyicilerin ilgisini canlı tutuyor ve filmin genel atmosferine katkıda bulunuyor. Tam bir katildeki karakterler, daha iyi işlenmiş ve ilişki kurulabilir nitelikte. İzleyiciler, karakterlerin derinlikli ve gerçekçi olduğunu düşünüyor. Bu da filmi daha etkileyici kılıyor. Filmin esprili diyalogları ve popüler kültüre yaptığı göndermeler, genel olarak keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Bu unsurlar, filmi sadece korku severler için değil, aynı zamanda genel izleyici kitlesi için de çekici hale getiriyor. Tam bir katil, korku türünde başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor. Karar, Zaman Kesiti zaman ayırmaya değer mi? Zaman Kesiti, zayıf senaryosu ve gelişmemiş karakterleriyle korku türünde kolayca unutulabilecek bir yapım. 13 yaş sınırı, filmin etkisini sınırlayarak gerçekçi bir gerilim deneyimini engelliyor. İzlemek için zaman ayırabileceğiniz çok daha iyi korku filmleri var. Bu da Zaman Kesitini kolayca es geçebileceğiniz bir seçenek haline getiriyor.